Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, çok seveceğiniz enfes bir tarifle geldim. Bu hamura, bu böreğe buzluk böreği de diyebilirsiniz. O kadar da güzel, çok da pratik, çok da lezzetli. Evet, şimdi buyurun tarifimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Hamurumuz için suyumuzu alıyoruz. Evet, 1,5 su bardağı suyumu aldım. 1 çorba kaşığı sıvı yağ dahil ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuzumu dahil ettim. Unumu dahil ediyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurum gördüğünüz gibi çok aşırı sert de değil, çok aşırı yumuşak da değil. Şöyle el ele çok fazla yapışmayan, yani hiç yapışmayan gördüğünüz gibi güzel bir hamur oldu. 4 su bardağı un kullandım. 20 dakika dinlendireceğiz böyle. Hamurum 20 dakika bekledi. Tezgahıma bir miktar un aldım. Hamurumu üzerine aldım. Şimdi bezeleri ayırıyorum. Ayırdığımız bezeler irili ufaklı olabilir. Onları eşleştireceğiz. Evet, bezelerimizi oluşturuyoruz. Evet, bezelerimi hazırladım. Altına bir miktar unu değdiriyorum ya da şöyle un serpiyorum. Her iki şekilde de olur. Kenara alıp üzerini kapatıp bir 15-20 dakikada böyle bekleteceğim. 15 dakika ya da 20 dakika bekleyebilirsiniz. Ben 20 dakika bekledim. Şimdi bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tabii ki un kullanıyorum bu aşamada. Evet. Büyük tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Evet, kenara alıyorum bu şekilde. Fazla unlarını aldırıyorum. Tekrar diğer bezemi de aynı şekilde açıyorum. Bezelerimizin tamamını açtık. Şimdi tabağımızın tabanını yağlıyoruz. Sıvı yağla. Bir tanesini açtım hamurun. Bir tanesini tabağıma koydum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde yağlıyorum. Tamamıyla sıvı yağ kullanıyorum.
Evet, tamamını böyle yağladık. Şimdi üzerini kapatacağız. Yarım saat dolapta bekleyeceğiz. Evet, şimdi dolaba kaldıracağım. Normal buzdolabının normal bölümüne koyacağım. Yarım saat bekleyeceğim. Hamurumuz dolapta dinlenirken biz iç malzemeleri hazırlamaya başlayalım. Bu arada bir tane soğanımı küçük küçük doğradım. 2 çorba kaşığı zeytinyağını da dahil ettim. Bir miktar kavuracağım. Evet, yeterince pişirdik. Ocaktan aldık, hemen doğradığımız yarım kilo ıspanağımızın üzerine dahil ediyoruz hemen. 100 gram beyaz peynir dahil ettim. Tuz ve baharatlarını da katıp tekrar karıştırıyorum. Evet, hamurumuzu tezgahımıza almadan önce tezgahımızı bir miktar yağlıyoruz. Evet, hamurumuzu da dolaptan çıkardık artık. İlk bezemi alıyorum. İlk bezemi değil tabii ki, ilk hamurumu. Hemen elimin arkasında şöyle orta kısmını inceltiyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor. Az şöyle çiseleme şeklinde yağ döküyorum. Şöyle katlıyorum. Şimdi diğer tarafı getiriyorum. Hazırladığım malzememden bir miktar şöyle bir kenarına koyuyorum. Evet, iyice malzemeyi bir sıra yaydık. Şöyle katlayalım. Görüyorsunuz ne güzel balon olmuş. Hamurum çok güzel. Hamurumu şöyle aldım. Şöyle kıvırıyorum. Kıvırarak şöyle getiriyorum. Evet, hemen şöyle koydum. Buradan kaldırıp yağlı kağıt serdiğim tepsime koyacağım. Evet,
Evet, sonuncusunda koydum. 8 bezeydi. 6 tanesini buna aldım. 2 tanesini de başka tepsiye alacağım. Evet, şimdi üzerini kapatıyorum. Yarım saat dinlendiriyorum. Evet, kafi derecede bekledik. Şimdi biraz sıvı yağ sürüyoruz. Hafif darbelerle, çok sert darbe yapmadan şöyle güzelce sıvı yağla yağlıyoruz. Evet, buna sıvı yağ üzerine sürmeden bu haliyle ister tepside, ister şöyle küçük paketler halinde tek tek derin dondurucuya kaldırıp aylarca tutabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde çıkarıp pişirdiğinizde tazecik oluyor. Ve buraya kadar izlediniz. Hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız hem bana destek olmuş olursunuz, hem yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Ayrıca yorumlarınızla, beğenilerinizle, sosyal medya hesaplarınızda paylaşımlarınızla gücüme güç katmış olacaksınız. Ben şimdiden size teşekkür ediyorum. Evet, şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Böreğim nefis oldu. Altı üstü şahane pişti. Muhteşem bir börek. Ve çıtır çıtır bir börek. İnanın lezzeti de görüntüsünden çok daha güzel. Evet, şuraya bakın. Çıtır çıtır. Neresini bassanız ses geliyor. Evet, kolaylıkla yapabileceğiniz bir börekti. Yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.